Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda derin dondurucu nasıl kullanılır onu anlatmaya çalışacağız. Ayarlarından da bahsedeceğiz. Derin dondurucunuz evinize geldiğinde 4-5 saat çalıştırılmaması tavsiye edilir. Çünkü taşıma esnasında içerisindeki yağ derin dondurucu içerisindeki borulara akar ve siz çalıştırdığınızda motor problemi oluşabilir. Bu nedenle derin dondurucunun eve geldikten sonra dinlendirilmesi lazım. Çok uzun mesafe aldıysa 12 saat bence bekletilmesi iyi olur. İlk çalıştırmada şoklama özelliği varsa bu özelliğe basarak yarım saat çalışması derin dondurucunun performansı açısından katkı sağlar. Derin dondurucunun kurulacağı yerler, kalorifer yanları, güneş gören alanlar olmamalı ve kenarlarından 15 santim 10 santim boşluk olmalı. Ferah çalışmalı çünkü bu yan kısımlarda oluşan ısı dışarı bırakılıyor. Kenarları dar olursa çok fazla ısı oluşacak ve derin dondurucunuzun ömrü azalacaktır. Kurulum işlemi bittikten sonra derin dondurucunuzun içini temizledikten sonra malzemeleri koyun. Ve koyarken küçük poşetler içerisinde koymaya özen gösterin. Bu poşetlerin hava kaçırmaması veya hava geçirmemesi önemlidir. Cam, porselen gibi malzemeler ani ısı değişikliklerine çok dayanıklı olmadıkları için derin dondurucularınızda plastik malzemeler kullanmaya özen gösterin. Derin dondurucu ayarlarını soranlar çok oluyor. Şöyle söyleyeyim. Genelde dondurucular eksi 18 derecede kullanılır. Bu ekonomik moddur ve en çok tercih edilen ayardır. Yalnız bulunduğunuz şehrin mevsime göre sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkıyorsa 40-45 derece vesaire. Bu gibi durumlarda eğer derin dondurucunuzun performansında düşme gördüyseniz 20-22 derecelere çıkarabilirsiniz. Daha aşağı sıcaklıklarda 14, 10, 6, 4 derin dondurucudan performans alamazsınız. Gıdalarınızı saklama ömürleri kısalır. Zararlı bakteriler, mikroplar oluşabilir. Et ürünlerini dondururken hava ile temasına engel olun. Hava ile temas eden etlerde donma yanığı oluşur ve etin lezzetinde, görüntüsünde değişiklikler olur. Et ürünleri hızlı dondurulurken çözülmesi de yavaş yapılır. Şimdi derin dondurucuya gıdalar nasıl yerleştirilir? Şöyle söyleyeyim. Derin dondurucu dolu oldukça performansı artar. Daha etkili çalışır. Fakat böyle ağzına kadar tıka basa da doldurmamak lazım. Ve ayrıca gıdaların arasında hava geçişinin sağlanacağı mesafelerin olması lazım. Boşluk bırakılmalı. Küçük paketler halinde derin dondurucuya yerleştirilirse daha iyi olur. Ayrıca yani elinizden geliyorsa, hafızanıza da güvenmiyorsanız bu paketlerin üzerine dondurucuya konulduğu tarih yazılırsa en azından çözdürdüğünüzde bunun zamanı geçti mi geçmedi mi ne kadar olmuş bilirsiniz. Derin dondurucuya mümkün olduğunca cam şişelerle bir şey koymayın. Yani koymayın çünkü cam şişe kırılır. Sıcak ve soğuk etkisine dayanamaz, patlar gider yani. Mesela elektriğiniz kesildi, derin dondurucunuz çalışmıyor. Kapağını açmayın, bekleyin. Bu şekilde 24 saat daha derin dondurucunuz gıdaların bozulmasına izin vermez. Yani eğer statikse tabii ki. Buzlanma ve karlanma yaptığı için gıdalar daha uzun süre dayanır. Şimdi birkaç püf noktadan daha bahsedeceğim. Sıcak gıdalarınızı dondurucuya direkt olarak koymuyorsunuz. Çözülmüş gıdaları tekrar dondurmaya çalışmayın. Porsiyon porsiyon ambalajlayın ya da poşetleyin. Mesela donmuş gıdanız var. Siz bunun yanına yeni donacak gıdalar koymayın. Ve gıdaları da koyarken gruplandırarak koyun. Karışık koymayın. Derin dondurucu temizlik ve bakım videomuzda da bahsettik ama burada da belirteyim. Derin dondurucunuzu temizlerken yanında gelen aletleri kullanın. Kesici, delici, sivri uçlu şeylerle sakın ha temizliğini yapmaya çalışmayın. Ufak bir hata, ufak bir delik derin dondurucunuzda tamiri olanaksız kılan zararlara yol açabilir. Öylece kalırsınız. Çünkü içeriden bir hat geçiyor. Bu hatta zarar verir. Bu çok önemli. Son bir bilgi daha ekleyeyim. Bu da çok önemli. Derin dondurucuya çok aşırı sıcak değil de mesela bir şey ısıttınız, soğumasını beklediniz, derin dondurucuya atacaksınız ya da yeni bir şey koyacaksınız. Derin dondurucu boşsa bile altına, tabana koymuyorsunuz. Önce üst tarafa koyarak burada soğumasını sağlıyorsunuz. Daha fazla soğumasını. Yine tabana koyacaksanız koyun. İlk başta yukarıda, sonradan aşağıya koyabilirsiniz. Mesela direkt olarak tabana koyduğunuzda özellikle et ürünlerinde o sıcaklıktan dolayı, malzemenin tazeliğinden dolayı, yeni olmasından dolayı alt tabana akıntı oluyor. Bu akıntıda
da ciddi manada kötü kokuya yol açıyor ve orada yapışıp kalıyor. Ancak yukarı koyduğunuzda akıntı olsa bile bunu silerek temizleyip alt kısma, yani biraz donduktan sonra yerleştirebilirsiniz. Bu da önemli bir nokta. Arkadaşlar, yani derin dondurucu kullanımıyla ilgili güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Videoma burada son veriyorum. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.